Merhaba sevgili doğa severler. Yaklaşık bir yıllık aradan sonra Likya yolu serimizle yeniden sizlerleyiz. Aradan geçen bu sürede gerek Likya uygarlığı konusunda gerekse de arkeoloji ve mitoloji konusunda kaynaklarımı artırdım ve kitaplığımı geliştirdim. Burada okumuş olduğum bazı Likya kaynaklarını görüyorsunuz. Kitaplığında da birkaç kaynak daha var. Bilmem fotoğraflardan belli oluyor mu? Geçen seneye göre yaklaşık 16 kilo vermeyi de başardım. Kilo vermek yürüyüş konforumu bir hayli artırdı. Aynı zamanda diğer faydaları da say bitmez. Çantalarımızda da bu sene ufak tefek değişiklikler yaptık. Pet şişe yerine su torbası taşımamız bunlardan birisi. Ancak ağırlığa fazla bir etki etmedi. Artık yürüyüşümüzde Demre'ye kadar ilerleyip Likya yolunun ortalarına kadar geldiğimiz için bu noktaya ulaşmak Fethiye tarafından değil Antalya tarafından daha kolay geldi. Böylece ilk defa Antalya'ya adım atmış olduk. Antalya'ya adım atmışken de uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığımız bir şeyi gerçekleştirdik. Likya yolunun mimarı, bu yolu çizen, Türk turizmine ve Türk milletine kazandıran Kate Kulov Hanım'a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine buradan da bir teşekkür etmeyi ihmal etmiyoruz. Kate Hanım'la yapmış olduğumuz kısa söyleşiyi de kanalımızdan seyredebilirsiniz. Antalya şehir içi ulaşımla ilgili sorularınızı yorum bölümüne sorabilirsiniz. Eğer yeteri kadar soru gelirse bununla ilgili ayrıyetten video yapabilirim. Parkur bilgilerimize gelecek olursak geçen sene kaldığımız yerden yani Demre'den başlayıp 1800'lü rakımlara çıkacağız. Önümüzde zorlu bir parkur var. Ancak gözünüzde korkutmak istemiyorum. Çünkü doğru hareket eder, doğru şeyleri yaparsanız o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Parkurla ilgili araştırma yapmama rağmen yeteri kadar kaynak bulamadım. Hakkında en az bilgi sahibi olunan, en az kaynak gösterilen parkurlar buraları. Ben de bu eksikliği kapatmak istiyorum. Öncelikle önümüzdeki parkur diğer Likya yolu parkurlarından çok daha farklı. En büyük farkı diğer parkurlarda gün sonunda mutlaka medeniyete, markete, bir tesise ulaşırken bu parkurlarda doğayla baş başasınız. Herhangi bir tesise ulaşamıyorsunuz. 3 gün boyunca doğanın içindesiniz. Yola çıkarken yanınıza 3 günlük su ve yiyecek almalısınız. Su ihtiyacı mevsime göre değişiklik gösterebiliyor. Detaylarını daha sonra sizlere anlatmaya çalışacağım. Biz yanımıza 3 günlük öğünlerimizi hesaplayarak yeteri miktarda ton balığı, konserve, enerji barları, kuru yemiş karışımı ve ben 4,5 litre, Zeynep de 3 litre olmak üzere su aldık. Zaten öğünlerimizi nerede ve ne kadar yediklerimizi de sizlerle paylaşacağız. Parkurda göreceğimiz yerler ise Muskar Antik Yerleşimi, Belören, Zeytin Yaylası, Mastaora Kilisesi veya bilinen adıyla Ala Kilise, Papaz Kayası veya Kırkmerdiven Bölgesi, Erenbaşı veya diğer adıyla Erenler Bölgesi, Yatık Ardıç Yaylası, Belos Antik Yerleşimi, Belen Yaylası ve nihayetinde Finike. Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 1800 rakımlara çıkıp yeniden deniz seviyesine ineceğiz. Bu parkur normalde 3 günlük bir parkur ancak biz 2 günde bitirdik. Yeniden yürüyecek olsak 2 günde değil 3 günde bitirirdik. Bu yüzden biz size bu parkuru 2 bölümde değil 3 bölümde anlatacağız olması gerektiği gibi. Sevgili doğa severler, bu parkurlarda işaret problemi son derece fazla. Bu nedenle mutlaka yanınıza GPS almalısınız veya GPS özelliği gösteren Wikiloc, Oryx Maps gibi telefon uygulamaları almalısınız. Bakın bunlar faydalı demiyorum, şart. Likya yolu Mira antik kentinin kuzeydoğusunda Demre çayının kenarında seraların arasından başlıyor. Ancak buraya kadar yol asfalt. Bence bu asfalt yolu imkanınız varsa yürümeyin. Bazı pansiyonlar buraya ulaşım hizmeti verebiliyor. Biz de bundan faydalandık ve bu noktaya kadar gittik. 4 kilometrelik bu asfalt yolu araçla geçmek bize oldukça zaman kazandırdı hem de asfaltı yürümemiş olduk. Likya yolu tabelasını yolun kenarında göreceksiniz. Buraya kadar araçla geldik. Sonunda Likya yolu tabelasına ulaştık. Yürüyüşe buradan başlıyoruz. Evet, böyle sera ve evin arasından geçiyoruz. Senenin ilk yürüyüşü hayırlı olsun. Böyle de bir şey var burada. Burada Likya yolu işareti. Sağa gidin diyor. Ve devam ediyoruz. Bizi kayalıklara tırmanan üzüm asmaları ve kenardaki güzel limon ağaçları karşılıyor. Çalılara, ağaçlara sürtüne sürtüne burada tırmanışımıza başlıyoruz.
Evet, böyle bir yere geldik. Şurada baya bir ayak izi falan var. Zannedersem buraları takip edeceğiz. Biraz işaret sıkıntısı var buralarda. Bu tırmanış Bezirgan tırmanışına çok benziyor. Çünkü oradaki gibi antik bir yoldan tırmanıyorsunuz. Gözüm işaret arıyor. Bulduk mu? Evet. Demek ki böyle gidecekmişiz. Biraz işaret problemi var ancak patika sizi götürüyor. Ne olur ne olmaz GPS veya akıllı telefon uygulamanız açık olsun derim. Umarım yanınıza powerbank almayı ihmal etmemişsinizdir. Yol bize buradan gitmemizi emrediyor. Yürüdüğümüz zemin oldukça taşlık. Bu taşlık yoldan zikzaklar çizerek tırmanışımızı sürdürüyoruz. Bu arada yol hakikaten çok güzel ya. Yolun antik bir yol olduğu her haliyle belli oluyor. Kocaman kocaman taşlarla büyük bir işçilik örneği göstererek bu yolu örmeleri oldukça etkileyici bir manzara oluşturuyor. Tırmanış esnasında ise çok şanslıyız. Çünkü sabah saatlerinde güneş dağın öteki tarafında kalıyor ve tamamen gölgeden ilerliyoruz. Bu tırmanışın zorlu anlarında böyle bir serinlik çok işimize yarıyor. Demre Çayı'nın yanından geçerken burasının manzarasının yukarıdan nasıl gözüktüğünü merak ediyordum. Biraz tırmandıktan sonra manzara işte böyle gözüküyor. Önümüz de çok enteresan burada. Delik delik baksana her yer. Fareler kemirmiş. Bayağı bir yükseltiye tırmandık. Manzara müthiş yani anlatamam. Bu güzel antik yolda ilerlerken geçmişten günümüze ulaşan bazı kalıntılar da gözümüze çarpıyor. Su biriktirmek için oyulmuş kaya bunlardan birisi. Patikamızda bir süre daha ilerledikten sonra güzel bir düzlüğe ulaşıyoruz. Birkaç barakanın olduğu bu düzlüğe ulaşmak için sadece 150 metre rakım tırmanmış oluyoruz. Önümüzdeki Alı Kilise için yaklaşık 700 metrelik bir rakım daha tırmanmamız gerekiyor. İşaret yok. Gidiyorum ama bir yere çıkıyor sanki bakayım. Ha, dur bakayım. İşaret buldum tamam. Ya çanta çok oldu. Çömelerek gidiyorum artık. Açıldı yol neyse ki. İşaret de burada. Gelebiliyor musun hayatım? Bir süre daha böyle ilerledikten sonra karşımıza bir sera çıkıyor. Böyle seraların olduğu bir yere geldik. Önümüzden bir karayolu gibi bir şey geçmesi lazım. Bakın direkler var. Bir de Likya yolu işaretimiz de burada. Aynen karayoluna geldik ya. Vay. Tabelamız. Yaşasın. Asfalt yoldan karşıya geçmemiz gerekiyor. Orada bir rampa var. Rampayı tırmanıyoruz. Tırmandıktan sonra karşımızda bir ev çıkıyor. Evde yaşayan amca bize keçi boynuzu ikram etti. Biz Türk'üz değil mi? Tabii Türk'üz. Nisan'dan bu yana yağmur yokmuş ya. Dün biraz çiseledi ama işte. Dün olmadı. Neyse. Amcacığım çok teşekkürler keçi boynuzları için. Kate Club'un kitabında şöyle bir cümle yazıyordu.
Dünyanın en iyi insanları bu bölgede yaşar. Biz de yürüyüşümüzün daha başlarındayken bunun ne kadar doğru olduğuna bu amcayla tanık olduk. Likya yolu evin solundaki dar koridordan ilerliyor. Daha sonra bir patikaya bağlanıyor. Arada bir işaret görebilirsiniz. Ancak ne olur ne olmaz GPS uygulamanız her daim açık olsun. Oo, karşıda yine çok güzel bir yol gözüküyor. Ya bak. Bir işaret gördün mü hiç? İşaret görmedik ama Wikilog'a göre bu şekilde gidiyoruz. Önümüzde güzel bir zigzag gözüküyor bu arada. Birazdan oraya geleceğiz. Yolu adımlamaya devam ederken kendimizi yeniden antik bir yolda buluyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Ancak arada bir geriye dönüp Demre'nin güzel manzarasına bakmayı ihmal etmeyin. Bu manzarayı bir süre sonra göremeyeceksiniz. Amcanın bize vermiş olduğu keçi boynuzları hiç abartmıyorum hayatımda yediğim en güzel keçi boynuzuydu. Yumuşacık, çok lezzetli, çok tatlı, kırınca böyle her yere kokusu yayılıyordu. Çok ama çok güzeldi, onu unutamayacağım. Ne yiyorsun? İbrahim amcanın bize verdiği keçi boynuzunu kemiriyorum. Çok lezzetli. Çok iyi geldi. Değil mi? Çok güzel ya. Ben de yedim az önce. Sağ olsun işte böyle ya. Yumuşacık, çok taze. Değil mi? Evet. Bu yolda işaret yok ama doğru yolda gittiğinizi hissettiriyor burası. Wikilog da doğru söylüyor. Yol burası. Şu yamaçlar harika. İnsan gözünü alamıyor. Onur da keçi boynuzunu yiye yiye gidiyor böyle. Oh, keyfi de yerinde. Kavuştu Likya yoluna. Antik yoldan güzel güzel tırmanmaya devam ediyoruz. Ancak yol bir süre sonra sağa sapıyor. Kaptırıp bu antik yoldan devam etmeyelim. Yoksa yolu bir hayli uzatmış oluruz. Şu yoldan geldik. Hani şöyle gidecek misiniz gibi hissediyorsunuz ama hayır değil. Burada çarpı var. Gideceğimiz yol burada. İşte buradan çıkacağız. Var mı burada işaret? Aa evet. Bakın burada duvarda işaret de var. Yani doğru yol burası. Kaptırıp oradan gitmeyin. Benim yediğim en lezzetli keçi boynuzu. Değil mi? Benim de öyle ya. Ben bu kadar lezzetli yememiştim. Çok yumuşak, lezzetli, kokulu. Patikamız çok ama çok güzel. Sizi birazcık bu yürüyüşlerle yalnız bırakmak istiyorum. Bir eziyet gibi değil de böyle güzel bir çıkış, tatlı bir çıkış. Bence de ya. Bu düzlük bizi bayağı rahatlattı yani. Uzun bir çıkıştan sonra ama biliyoruz ki bugün sürekli çıkış. Çıkacağız yani. Önümüzde de böyle bir yol. Bizim yolumuz da bu. Geldiğimiz yolu da göstereyim. İşte bu da bizim geldiğimiz yol. Bu bölgede işaretlerin yanı sıra GPS'inizi de çok iyi takip etmelisiniz. Nihayetinde patika sizi bir asfalt yola çıkartıyor. Bu asfalt yol az önce geçmiş olduğumuz asfalt yolun devamı. Sıcak da bastırdı, bir öğle sıcağı. Ya baya şey yani şu yol çıkışı baya bir dik çıkış yani.
Çarşak olunca kayıyor yani. Aa, yol mu buldun orada? Bir mobilet gördüm. Ay ay ay. Oh be. Yani sonunda çıktık be. Ta aşağıdan buraya inanması güç. Buradan çıktık. Bakın şurada baba da var. Karayoluna çıkıyoruz burada. Telefon direği. Telefon direğinde bakın çarpı var. Bu tarafa gitmeyeceğiz. Peki ne tarafa gideceğiz? Şöyle gösterelim. İşte bu tarafa doğru. Şuradaki örülmüş duvardan çıkacağız. İşte. Hadi başlayalım. Rampaya tırmanınca biraz ileride sağda güzel bir ağaç göreceksiniz. Burası iyi bir dinlenme noktası. Ağacın dibindeki kesilmiş taşlar, antik kalıntılar güzel bir atmosfer oluşturuyor. Burada oturup dinlenebilirsiniz. Sanırım bu kesilmiş taşlardan bir lahit çıkarmışlar. Çantamı çıkardım. Böyle kuru yemiş karışımından atıştırdık yine. Yani güzel bir dinlence yeri oldu burası. Ve Likya yolunu takip edip yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Ne ile karşılaştığımızı hep beraber izleyelim. Size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Harika bir yere geldik. Önümüzde kocaman bir meşe ağacı ve yanında da lahitler. Buraları kazmışlar hep. Kaçak kazı. Oo, çok güzel burası ya. Şu lahitin güzelliğine bakar mısınız? Vay be. Harika yani. Ne diyebilirim? Bu lahitler Muskar antik yerleşimine ait nekropolini oluşturuyor. Muskar antik yerleşimini daha detaylı gezmek istedim. Ancak bu parkuru 2 günde bitirmeyi niyetlenmiştik bir kere. Muskar, Mira antik kentine bağlı bir yerleşim. Yani Mira'nın bir köyü gibi düşünebilirsiniz. Muskar antik yerleşimindeki lahitleri de geri bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Yol birden güzelleşiyor. Yol güzel olunca da biz de hızımızı artırıyoruz. Bugün ilk defa şu an şöyle bir düz yola çıktık ve iniyoruz. Yani ilginç bir şekilde o kadar çıkıştan sonra iniş başladı. Ama çok küçük bir iniş. Ama biliyoruz ki önümüzde daha nice çıkışlar var. Evet ama biliyoruz ki asıl her çıkışın bir inişi vardır. Bu güzel toprak yolda ilerlerken yapmanız gereken bir şey var. Bunu kesinlikle yapın, unutmayın. Geriye dönüp tepenin üzerine bakın. Aslanbaşlı lahti göreceksiniz. Bu arada Belören'e geldik. İşte burası. Yani o tepedeki lahit ne kadar güzeldi ya. Aslanbaşlı lahit gördük uzaktan. Çok güzel görünüyordu. Nihayetinde Belören köyüne gelmek bizim için güzel bir dinleme fırsatı oldu. Burada yaklaşık 40 dakika mola verdik. Belören köyündeki çeşme ve su sebili bu 3 günlük parkur boyunca göreceğiniz son sabit su kaynağı. Bundan sonra şansınız güzel giderse yörüklerden veya su sarnıçlarından temiz içme suyu elde edebilirsiniz. Ancak bunun garantisi yok. Son su kaynağımız bu. Evet. Biz de doyasıya tadını çıkardık, kana kana içtik ve sularını tazeledik. Harika. Belören köyünde çocuklarla karşılaşmak moralimizi bir hayli artırdı. Eşim Zeynep yanında taşımış olduğu top, kalem, silgi, çorap gibi küçük hediyeleri çocuklara verdi. Umarım mutlu olmuşlardır. İlk yol tabelamız sanki aradan gidiyormuş gibi gösteriyor ama aradan gitmiyor.
Yol buradan gidiyor. Ya aradan gitseniz de ulaşır ama o arası bayağı kötü yani. Burada çarpı işareti var şu. Hı hı. Bu yolu dümdüz takip ediyoruz. Yolun kenarında Bezirgan köyünde görmüş olduğumuz tahıl ambarlarından bir tane de burada dikkatimizi çekiyor. Bir süre sonra bir yol ayrımı var. Burada Zeynep'in göstermiş olduğu istikametten sağa sapmanız gerekiyor. Belören'den itibaren başka bir yürüyüş rotası olan Aziz Nikolas yoluyla zaman zaman ortak patikalarda ilerliyoruz. Bu nedenle mavi beyaz işaretler görürseniz şaşırmayın. Ancak GPS'inizi sık sık kontrol edin. Bu güzel, hafif tırmanışlı patikadan yolumuza devam ediyoruz. Yol oldukça taşlık. Artık toprağa basamıyoruz bile. Her yer taş. Profesör Doktor Nevzat Çevik hocamızın yazmış olduğu Likya kitabında, yani bu kitapta Likya coğrafyası ile ilgili güzel bilgiler de verilmiş. Ben de bir takım notlar aldım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Teke Yarımadası toprak kalınlığı %54'ü topraksız, %24'ü 20 santimetreden az veya ince işe yaramaz toprak tabakası, %11'i 20 ila 50 santimetre arasında toprakla örtülü, %10'u ise 50 santimetreden kalın. Yani bu Teke Yarımadası'nda sadece %10'luk bir kısım 50 santimetreden fazla toprakta kaplı. Çok ama çok düşük bir oran. Bu nedenle görmüş olduğumuz her yerde bolca taş var. Buralarda GPS ihtiyacı daha da hasıl oluyor. Çoğu zaman işaretsiz gidiyoruz. Gittiğimiz patikaların doğruluğunu GPS'imize baka baka sürekli kontrol ediyoruz. Kupkuru. Çok taşlık yer. Basması zor oluyor. Neyse, çok yokuş değil en azından. Bakın işaretimiz. Doğru yoldayız. Patikalarda bir süre daha adımladıktan sonra bir Likya yolu tabelasına daha ulaşıyoruz. Mutluyuz. Bir yol ayrımı daha. Ve görünce mutlu olduğumuz tabelalardan birisi daha. Bu toprak yolu takip ettikten sonra çok güzel bir geçide geliyoruz. Bu geçitte fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyin. Manzarası çok ama çok güzel. Karşıda ilk defa Papaz Kayası'nı burada görüyoruz. Toprak yoldan ayrılıp Likya yolu patikasına sapıyoruz. Burada birkaç gizemli antik kalıntıyla karşılaşıyoruz. Bu kalıntıları inceledikten sonra yola devam ediyoruz. Mavi beyaz işaretler var. San Nicolas yolunun işaretleri. O işaretlerle Likya yolunu karıştırmamak gerekiyor. Bizim işaretlerimiz buradan devam ediyor. Bakın kırmızı beyaz. Ve bu yol bizim yolumuz, Likya yolu. Biraz daha ilerleyince karşımızdaki düzlükte kocaman kurumuş bir meşe ağacı gördük. Meşe ağacının ölüsü bile yetiyor. Önünde birkaç hatıra fotoğrafı çekildik. Tebrikler, Zeytin Yaylası'na ulaştınız. Zeytin Yaylası'nda kamp atmak için çok güzel düzlükler var. Ancak burası kamp atmak için çok ama çok erken. Zaman yönetimini çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu yüzden burada kamp yapmıyoruz. Zeytine geldik. Zeytin bomboş. O halde burada durmaya fazla lüzum yok. Gideceğiz. İstikamet Ala Kilise şuradan.
Bu güzel yollarda harika patikalarda ilerlemeye devam ediyoruz. Artık ormanlık alanlar yavaş yavaş başladı. Rakımımız da bir hayli yükseldi. Rakımın yükseldiğini net bir şekilde anlıyorsunuz. Hem hava biraz daha serinliyor hem de nem oranı düşüyor. Evet, gölgedeyiz, yani şu orman havayı müthiş serinletiyor. Çok iyi geldi ya. Hem gölge hem serinlik. Yalnız baya zorluymuş yani bu. Özellikle ilk günde böyle zorlu parkurlarda başlamak, hani kondisyonunuz tam oturmamışken biraz daha zorlanmanıza neden oluyor. Orman yolunda ilerlerken bir süre stabilize yollara da giriyoruz. Ancak Aziz Nikolas yolunun tabelaları kafanızı karıştırmasın. İzleyeceğimiz işaretler kırmızı beyaz işaretler. Fakat bazen söylemiş olduğum gibi Aziz Nikolas yoluyla da aynı patikaları paylaşabiliyoruz. Bu yüzden GPS'inizi sık sık kontrol edin. Stabilize yoldan bir süre sonra sağa sapacağız. Doğa harikası orman patikasında ilerlerken birden karşıda Ala Kilise'yi görüyorsunuz. Biz aşağıdan yukarı göreceğiz diye beklerken yukarıdan aşağı Ala Kilise'yi görmek bir sürpriz oluyor. Aslında bu sürprizi de sizin için biraz bozmuş oluyorum, değil mi? Ala Kilise'yi gördüm. Gel bak. Tam buradan bak. İşte Ala Kilise. Ala Kilise'yi böylesine güzel görünce bütün yorgunluğum gitmiş oldu. Zaten yokuş yukarı değil, yokuş aşağı olduğunda görünce bir an önce Ala Kilise'ye ulaşmak için hızımızı bir hayli artırdık. Artık önümüz açık. Ala Kilise olduğu gibi gözüküyor. Bu seviyede artık işaretleri umursamıyorsunuz. Doğrudan hedefe doğru ilerliyorsunuz. Nihayetinde saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde Ala Kilise'ye sağ salim ulaşmış olduk. Özetlersek sabah 7.40'da Demre'deki tabeladan yola çıktık. 11'de Belören'e ulaştık. 14.30'da da Ala Kilise'ye geldik. Yürüdüğümüz yolun mesafesi yaklaşık 10 kilometre. Kısa bir mesafe, ancak hep tırmanıyorsunuz. Bu nedenle hem ilk gün olması hem de böyle tırmanış olmasından dolayı yaklaşık 7 saatte Ala Kilise'ye ulaştık. Bu kilise etrafında biraz vakit geçirdik. Çevresini inceledik. Kilisenin fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Umarım sizler için güzel bir görsellik sunuyorumdur. Bizim genel olarak kullandığımız adıyla Ala Kilise, diğer adıyla Mastore Kilisesi'nin kullanılan bir diğer adı da Angel Gabriel Kilisesi. Kate Clove'un Likya Yolu kitabında anlatılana göre kilisedeki Yunanca yazıtta şu yazıyormuş. Baş melek Cebrail'in en kutsal mabedi 2 Mayıs günü dünyanın yaratılmasından 6320 yıl sonra yeniden kutsanmıştır. Bu nedenle kilise için Türkçe manası Melek Cebrail olan Angel Gabriel Kilisesi ismi de kullanılıyor. Ancak kilisenin gerçek adı kesin olarak hala bilinmiyor. Tarihlemesi ise 9. yüzyıla dayanıyor. Özellikle Arap akınlarından kaçan erken Hristiyanlık dönemi insanları emniyette olabilmek için böyle yüksek yerlere kiliseler inşa etmişler. Böylesine büyük bir kilisenin bu bölgenin bir hac merkezi olduğu da düşünülüyor. Kilisenin ilginç tarafı sadece tek bir cephesindeki ince bir duvarın ayakta kalması. Çünkü genelde daha mukavemetli olduğu için bu tip yapıların köşe kısımları daha fazla ayakta kalır. Kilise ve çevresini böyle taşlara basarak gezmek ise sizi birazcık zorlayabilir. Burada yaklaşık 1 saat hem yemek yemek için hem de Ala Kilise'yi gezmek için mola verdik. Burada kritik bir zaman aralığımız vardı. Yola devam etsek karanlığa kalabilirdik. Ancak burada kamp atsak parkur süremiz de 3 güne çıkacaktı. Böylesine önemli bir kararı vermek zorundaydık. Kamp mutfağımızda ne var acaba? Bugün sizlere barbunya pilaki ve bazlama hazırladım.
Çok lezzetli görünüyor. Karnım da Evet. çok acıkmıştı. Buyurunuz efendim. Burada bir durum muhakemesi yaptık. Alı Kilise'ye erken varmanın verdiği etkiyle ve kendimizi yorgun hissetmemenin getirmiş olduğu heyecanla yeniden yola devam etmeye karar verdik. Ve 15.30 gibi yola çıktık. Ancak söylemiş olduğum gibi bir daha bu parkuru yürüyecek olsam Ala Kilise'deki güzel düzlüklerden birisine kamp kurardım. Sizin de öyle yapmanızı öneriyorum. Çünkü Ala Kilise'den sonraki bölümde bu parkurun en zorlu tırmanışı var. Çarşak bir arazi, işaret sıkıntısı çok fazla ve çok dik bir tırmanış. Bu tırmanışı ertesi güne bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ertesi gün karanlığa kalma korkusu olmadan sakin sakin bu tırmanışı yapıp hedefinize çok daha güzel ulaşabilirsiniz. Su ve yiyecek ihtiyacınız olursa biraz ilerideki yörük evlerinden yardım isteyebilirsiniz. Fazla bir mesafesi yok. Yürüyerek kısa bir mesafe. Ancak yörükler burada her zaman duruyor mu bilmiyorum. Genellikle yaz aylarında duruyorlarmış. Ekim'den sonra da aşağı iniyorlarmış. Bir sonraki bölümde bu tırmanışımızı ve Yatık Ardıç Yaylası'na nasıl ulaştığımızı anlatacağız. Zorlu bir parkur bizi bekliyor. Acaba nelerle karşılaşacağız? Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ise yorum bölümüne her zaman bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.